Herkese merhabalar. Bugün berberin bitkisel bileşiğini konuşacağız. Bu özellikle bazı ilaçlara benzer etki göstermesi açısından önemli. Berberin Çin tıbbında eskiden beri kullanılan bir bitkisel içerik. Çünkü Çin tıbbında daha önce sindirim sistemiyle ilgili kullanılıyordu. Şu anda da diyabet gibi, kilo yönetimi, kilo verme gibi problemlerde, hastalıklarda kullanılıyor. Şu anda bildiğiniz gibi bir zayıflama ilaçları çok fazla popüler. Ozempic gibi. Berberine doğanın Ozempic'i gibi bir isim takılmıştı sosyal medyada. Ozempic gibi kilo verme etkisini de göreceğiz. Kilo verme açısından Ozempic'e benzeyen bu berberin diğer taraftan metforminle birçok benzerliği var. Şimdi berberinin bir diğer etkisi de başka ilaca benziyor ama onu videonun ilerleyen dönemlerinde konuşacağız. Berberinin şu özelliği, diğer takviye ve ilaçlar bir bölüme etki ederken, bir tane fizyolojik etkisi varken berberinin birden fazla, çok fazla etkisi olan, fizyolojik etkisi olan bir bitkisel içerik. Bu arada abone olmayanlar abonelik tuşuna basar ve zili açarsa ve videoları beğenip ve paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi berberinin önce etkilerini bir görelim. Daha sonra metformine nasıl benzediğine varalım. Birinci etkisi kan şekeri üzerine etkisi. Çok güçlü bir etkisi var. Şu ana kadar insülin direncini azaltıp glikoz üretimini de azalttığı için berberinin kan şekeri üzerinde güçlü bir etkisi var. Mesela bir klinik çalışma 3 ay boyunca günde 3 kez 500 miligram berberin alan kişilerde metabolik sendromda %36'lık bir düşme ve insülin direncinde azalma gösterilmiş. Ek olarak mesela 2023 yılında bir çalışma yapıldı. Polikistik over hastalarında bildiğiniz gibi insülin direnci söz konusu. Onlarda da insülin direncini azalttığı, yumurtlamayı, ovülasyonu artırdığına yönelik bir araştırmada 2023 yılında yayınlandı. Berberin karaciğerde glikoneogenez dediğimiz karaciğerin tekrar glikoz üretimini azaltarak etki gösteriyor. Bu yönleriyle berberin metformine benzer bir etki gösteriyor. Yani karaciğerde glikoz üretimini azaltıyor ve insülin duyarlılığını artırıyor. Yani insülin direncini de düşürmüş oluyor. Metforminle ilgili son olarak videonun sonunda benzerliklerini biraz daha ayrıntılı ele alacağız. Diğer taraftan kolesterolle ilgili de bir takım etkileri var. Kolesterol ve diğer lipidlerle ilgili. Berberin HDL kolesterolü yükseltiyor. LDL ve diğer trigliseritleri de azaltıyor. 2018 yılında yapılan bir çalışmada berberinin LDL kolesterolü, trigliseritleri ve total kolesterolü azalttığı ve HDL kolesterolü de yükselttiği gösterilmiş. Berberin LDL'yi nasıl azaltıyor? Burada şimdi başka bir ilaca benzerliğinden bahsedeceğiz. LDL kan dolaşımındaki LDL'yi hücrelerde girmesini sağlıyor. Aynen kolesterol düşürücü o statin ilaçlarının etkileri gibi kanımızda LDL kolesterolün fazla olmasını engelliyor. Yani hücreler tarafından kullanıldığında kandaki LDL kolesterol azalıyor. Bu da ne demek? Kalp krizi gibi, inme gibi olayların azalması demek. Yani LDL metformine benziyor, Ozempic diye zayıflama ilacına benziyor ve kolesterol ilacına benziyor. Yani lipidleri de düşürmüş oluyor. Şimdi berberinin yine anti-enflamatuar ve antioksidan etkileri de var. Anti-enflamatuar etki önemli bildiğiniz gibi birçok hastalığın altında enflamasyonun yattığı biliniyor. Şimdi kan basıncı yani tansiyon üzerine etkisiyle ilgili bir tansiyon ilacıyla karşılaştırılmış amlodipin etken maddeli tansiyon ilacıyla karşılaştırıldığında tek başına kullanıldığında bile ilaçtan daha çok özellikle sistolik basıncı yani büyük tansiyonu düşürdüğü tespit edilmiş. Kan basıncını azaltıyor, kolesterolü, lipidleri azaltıyor. O yüzden kalp sağlığı için önemli bir bitkisel bileşik olarak kaydedilebiliriz. Şimdi diğer taraftan antimikrobiyal aktivitesi var. Virüslere, mantarlara, bakterilerle ilgili enfeksiyon riskini azalttığına yönelik de çalışmalar var.
Ama bizim burada duracağımız bir diğeri kilo verme ile ilgili de etkili bir bileşik olarak görülüyor. Kilo verme ile ilgili yapılan bir çalışmada 3 ay boyunca 750 miligram berberin alan kişilerde 3,4 kilo kaybedildiğine yönelik bir çalışma var. Yine başka bir çalışmada günde 500 miligram, 3 defa 500 miligram alındığında kadınlarda bel çevresine 3 santim azalttığına yönelik çalışmaları da var. Şimdi bu etkileri, yani kilo vermeye yönelik etkileri aslında kan şekeri düşürmesi ve kolesterolü, karaciğer yağlanmasını da azaltması etkisinden kaynaklanıyor. Çünkü berberin hücrelerin insülin duyarlılığını artırdığı için glikozun vücudumuzda daha iyi kullanılmasını sağlıyor. Hatta iştaha yönelik etkileri de var. Hücreler eğer glikozu iyi kullanırsa, yani hücrelerimiz enerjiye doyar. O yüzden de iştahımız da azalır. Yani yeme isteğimiz de azalır. Yani berberinin total bir etkisi var. Birçok hücrelere etkileri. Bunların toplamı işte kilo verme, karaciğer yağlanmasını azaltma, diyabeti yani insülin direncini azaltma, kan basıncını azaltma, kolesterolü azaltma gibi etkilerini gösteriyor. Başka bir çalışmada da yine vücut yağının azaltması ile ilgili karaciğer yağlanmasında azalmayla 3 ay boyunca her gün berberin alan kişilerde karaciğer yağlanması da azaldığı gösterilmiş. Kalp damar sağlığı ile ilgili de arterlerde, yani arter damarlarımızda sertliği azaltıyor ve endotel, damarlarımızın iç çeperini döşeyen o zarın sağlığını, endotelin sağlığını da artırıyor. Şimdi bazı çalışmalar nöroprotektif, yani beyin sağlığına da iyi geldiğine yönelik ön çalışmalar var ama bunlar henüz ileri aşamalarda değil. İlerleyen zamanlarda muhtemelen onu da görürüz. Ama şimdi metformin benzeri etkisini biraz daha inceleyelim. Metforminle karşılaştıralım şöyle. Kan şekeri kontrolünde hem metformin hem berberin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini etkili bir şekilde düşürüyor. Şimdi bunu söylediğim zaman zaten metformin veya başka kan şekeri düşürücü ilaç kullanıyorsanız berberin takviyesini alırken biraz dikkatli olmanız lazım. Kan şekerinin aniden çok fazla düşmesi de hipoglisemi gibi ciddi sonuçlara doğurur. O yüzden bu etkileri anlatırken en önemlisi sizin doktorunuza danışarak, eğer başka bir ilaçlar da kullanıyorsanız kalp sağlığı ile ilgili, karaciğerinizle ilgili, diyabetle ilgili başka ilaçlar da kullanıyorsanız bu berberini kullanırken önce bu doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Kan şekeri kontrolünde bazı çalışmalar berberinin bu konuda metforminden daha etkili olabileceğini de bulmuş. Şimdi kolesterol seviyeleriyle ilgili geldiğinde de berberin metforminden daha etkili. Çünkü metforminin kolesterol düşürücü bir etkisi o kadar çok fazla yok. Ama biraz önce gördüğümüz gibi berberinin kolesterol düşürücü etkisinin statin yani kolesterol ilaçları kadar olabileceğine yönelik de çalışmalar var. Kilo yönetimiyle ilgili de berberin yine kilo vermede metforminden daha iyi gibi gözüküyor. Metforminin de birçok çalışmada kilo verme etkisinin de olabileceğini gösteren çalışmalar var. Şimdi yan etkilerle ilgili de metformin de, ikisinin de yan etkileri neredeyse aynı. Sindirim sistemiyle ilgili bir takım ishal, işte karın ağrısı gibi rahatsızlıklar yaratıyor. Hem metformin hem berberin kullanılırken sindirim sistemiyle ilgili sorunlar olabilir. Sonuç olarak şu çıkıyor. Berberin dediğimiz bitkisel bileşik bir doğanın Ozempic gibi bir zayıflama ilacı olabilir. Statinler gibi kolesterol düşürücü ilaçlar gibi etki gösterebilir ve son olarak da metformin benzeri etki gösterir. Ama her zaman olduğu gibi hem berberin hem başka takviyeleri kullanıyorsanız ilk önce doktorunuza danışmanız, başka ilaçlar veya başka hastalıklarınız varsa ilk önce doktorunuza danışarak bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Her zaman olduğu gibi efendim, sağlık zenginliktir, sağlıcakla kalınız.